Enver Paşa 33 yaşında tüm Osmanlı ordularının başkumandanı oluyor. Osmanlı Ruslarla da anlaşmaya çalışıyor. Ezber bozan bir durum. Çünkü biz yıllardır savaşa sonradan dahil olduğumuzu zannediyoruz. Osmanlı'nın önce itilaf devletleriyle savaşa girmek istediği bilgisi kesinlikle gerçek dışı ve yorumdur. Bilgi değildir, yorumdur. 1913 ve 1914 yılı gazete haberlerinde ara ara silahlanma yarışından bahsettiği göze çarpıyor. 1914 yılında savaş başlamadan yayınlanan bir gazete haberine göre Avusturya, Macaristan, Almanya, Osmanlı ve Bulgaristan ittifak grubunu oluşturuyor. Diğer yanda Fransa, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Belçika, Romanya, Karadağ, Yunanistan, Portekiz ve Uzak Batı'da ABD, Uzak Doğu'da Japonya var. Şimdi bu bir iddia gazete tarafından ileri sürülen. Ayrıca Osmanlı'nın Rusya tehlikesinden dolayı ittifak grubunda olduğu belirtilmiş. Şimdi bu ezber bozan bir durum. Çünkü biz yıllardır savaşa sonradan dahil olduğumuzu zannediyoruz tarih kitaplarından. Bu bölümü anlamlandırmaya çalıştım. Bağdat Demiryolu yapımının Osmanlı-Alman ilişkilerini geliştirdiğini biliyoruz. Zaten Almanlar bu projeyle Osmanlı kaynaklarından faydalanmayı amaçlıyor. Bunu nasıl ve ne için yapıyorlar bilmeyenler için hatırlatalım. Bağdat Demiryolu'nun inşaatı ve işletilmesi 1903'te 99 seneliğine Alman sermayeli bir şirkete veriliyor. Ayrıca Almanlar yaptığı demiryolu sayesinde Osmanlı'dan ham madde, hatta Orta Doğu'dan, o zaman Osmanlı toprağı zaten, ham madde alma anlamında faydalanmak istiyor. Çünkü ucuz ham madde ve ucuz iş gücü Osmanlı'da var. Yine bu projeyle padişah merkezi otoritesini arttırabilecek. Bunun yanı sıra Osmanlı subaylarının Alman hayranı olduğunu da zaten bu dönemde bilinen bir şey. Özellikle İttihatçı grubun böyle olduğu, bu bilgilerin yanına şunları ekleyelim. 28 Temmuz'da Avusturya'nın Veliaht Prensi'nin öldürülmesi sonrası Sırbistan'a savaş ilanı. Ve bu savaş ilanının 3 gün sonrası Almanlar Ruslara savaş ilan ediyor. Ve bundan bir gün sonra da Osmanlı ile saldırmazlık anlaşması imzalıyor. Dönemin koşullarını düşünürsek çok kısa sürede gelişiyor olaylar ve Osmanlı'nın iki seçeneği kalıyor. Ya savaşmayacak ya da Almanlarla birlikte savaşacak. Yani savaşta Almanlarla birlikte yer alacak. Bazı kaynaklar bunu Osmanlı'nın Almanya ile gizli ittifakı şeklinde yorumluyor. Zaten görüşme detaylarına bakınca olay netleşmeye başlıyor. Bir defa görüşmeler savaştan 21 gün önce başlamış. Yani savaşın çıkmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Saldırmazlık anlaşması, yani Almanya ile yapılan saldırmazlık anlaşması maddelerine de bakınca Osmanlı savaşa girecek olursa zaten Almanya ile gireceğini taahhüt etmiş gibi yazılmış maddeler. İşler bu anlaşmadan sonra biraz daha ilginç bir hale geliyor bana göre. Çünkü Osmanlı Ruslarla da anlaşmaya çalışıyor. Şöyle 5 Ağustos 1914'te Enver Paşa Rus Ateşe Militere General Leontiev'e Almanlarla yaptığı anlaşmayı açıklıyor. Osmanlı Devleti seferberliğinin Rusya aleyhine olmadığını, Rusya aleyhine hareket edecek herhangi bir Balkanlı ordu olursa onları etkisiz hale getirmek için Türk ordusundan faydalanabileceklerini, buna karşılık Batı Trakya ve Ege adalarının Türklere verilmesine yardımcı olmasını istiyorlar Ruslardan. Ancak Rusya zaten boğazlara hakim olmak istiyor. Böyle bir teklifi kabul etmesi mümkün değil. Osmanlı'nın İngilizlerden ya da Almanlardan Trablusgarp'ta veya Balkan savaşlarında yardım istediğini biliyoruz. Ama bu itilaf devletleriyle savaşa girmek istediği anlamına gelmez. Yani sözün özü, kitaplarda yer alan kalıplaşmış bilgiler pek de doğru değil. Taraflı bir bakış açısı ürünü. Yani Osmanlı'nın önce itilaf devletleriyle savaşa girmek istediği bilgisi kesinlikle gerçek dışı ve yorumdur. Bilgi değildir, yorumdur. Osmanlı kendi toprakları üzerinde yapılan gizli anlaşmaları bildiği halde bu devletlerle, bu ülkelerin yanında savaşa girmek istiyor yorumu bana çok mantıksız geliyor. Belki savaştan kaçınmaya çalışıyor denilebilir. Yani İngilizlerle ve Ruslarla savaşa girmeye çalışıyor değil de, onların yanında savaşa girmeye çalışıyor değil de, Osmanlı saldırmazlık anlaşmalarıyla savaştan kaçınmaya çalışıyor şeklinde bir yorum yapılabilir. Lozan videosunda belirttim. Osmanlı Almanya'nın yanında girdiği savaş bittiği halde barış anlaşması imzalanamıyor. Sömürgeciler karşısında ve bölücüler karşısında direniyor. Kronolojik olarak savaşın Osmanlı'da başlaması da şöyle. 2 Eylül Osmanlı'da seferberlik ilan ediliyor. 9 Eylül kapitülasyonlar kaldırılıyor. Tek taraflı, diğerleri bunu kabul etmedi. 21 Ekim Enver Paşa 33 yaşında tüm Osmanlı ordularının başkumandanı oluyor. 28 Ekim'de biz Rus limanlarını bombalıyoruz. 5 gün sonra da Rusya Osmanlı'ya karşı savaş ilan ediyor. Savaşın başlaması itibariyle biz de 2 ay içinde kendimizi savaşın içinde bulmuş oluyoruz. Savaşın daha fazla detaylarına bu bölümde girmeyeceğim. Amacım olabildiğince geniş açıdan ve sıkıcı olmadan bunları sizle paylaşmak. Bu savaşla ilgili zaten birçok kaynak, yayın, belgesel vesaire var. Ben daha çok gölgede kalan yerlere odaklanmak istiyorum ve yanlış bildiğini düşündüğüm şeyleri
konuşmak istiyorum. Ne kadar konuşsak da zaten bir yerler mutlaka eksik kalıyor. Tarih konuları çok geniş, çok derin. O yüzden durum şimdilik bu şekilde.